Başlangıçta Tanrı tümüyle kendinden olan cenneti ve yeryüzünü yarattı. Bundan sonra da iki tür insanı. Bunlardan da tüm ırklar hasıl oldu. Zürriyetleri kendi aralarında çoğaldı ve dünyaya yayıldı. Ancak zaman geçtikçe insanoğlu doğadan ayrıldı. Kimi iyi olup Hakk'a inanırken birçoğu dünya nimetlerine kapıldı ve Tanrı'nın emirlerini bozdu. Bu nedenle Tanrı dünyayı sular altında bıraktı ve tüm yaşayan canlılardan geriye kalanlarsa Nuh'un gemisinde olanlardı. Nuh tufanından sadece 7 kişi hayatta kaldı. Onlardan gelenler dünyaya yayıldı ve topluluklar onlardan çoğaldı. Onlardan önce var olan insan toplulukları ise oburluğun, zenginliğin ve dünyevi itibarın peşine düşüp Tanrı'ya tapınmayı ihmal etti. Öyle bir an geldi ki Tanrı'nın adını dahi bilmiyorlardı. Tanrı'nın kutsal mucizelerini oğullarına kim anlatabilirdi ki? Öyle oldu ki Tanrı kelamını unuttular. Koca dünyada bir tane insanoğlu bulunmazdı yaratıcısının alametlerini temayüz edebilsin. Öte yandan Tanrı dünyanın nimetlerini onlardan eksik etmedi. Yeryüzünün tadını çıkarabilsinler diye refahı ve mutluluğu, dünyevi meseleleri anlayabilsinler diye bilgeliğiyle yerde ve gökte görebilecekleri hiçbir şeyi onlardan eksik etmedi. Etraflıca düşünüp taşındıkları bir şey, dünyanın ve hayvanların ve kuşların bazı yönlerden bir doğası olmasına rağmen yine de yaşam biçimlerinin eşsizliğinin nasıl olabileceğiydi. Yaşadıkları çevre aynıydı. Dünya su için kazmaya bile gerek yokken içlerinden sular fışkırmış dağ zirveleriyle ve derin vadilerle yaratılmıştı. Kuşlar ve hayvanlarla doluydu. Dünyanın başka niteliği ise her yıl yeryüzünde çimenler ve çiçekler büyürdü. Aynı yılın hasadı onlarla beslenen hayvanlar ve kuşlarla uçar ve uzaklaşırdı. Bu hayvanların yünü ve tüyü her yıl büyür ve düşerdi. Bu dünyanın üçüncü doğasıydı. Açılıp kazındığında çimenler hemencecik yeryüzünün hemen üstünde büyürdü. Kopup gelen kayalar ve taşlar canlıların dişlerine ve kemiklerine benzerdi. Dünyanın hızını onlar tanır, kendi doğal davranışlarıyla yaşarlar, harikulade yaş ve kendilerine özgürlüğüyle yeryüzü tüm yaşayanları besler ve öldüklerinde kendisine geri alır. Böylece ona isim vermişler ve ondan başlayarak şecerelerini tutmuşlar. Az çok aynı şeyi yaşlı akrabalarından öğrenmişler. Onca yüzyıllar boyunca aynı dünyanın, aynı güneşin ve aynı cennetin yıldızlarının kimi uzun, kimi kısa bir süre sayıldığını görmüşler. Bu gibi şeylerden düşüncelere dalanlar, cennetin yıldızlarının üzerinde daha büyük bir gücün olabileceğini akletmişti. Öyle bir güç ki tüm o kuvveti ve kudretiyle kendi isteği doğrultusunda düzen verebilsin. Yaratılışın ana konularıyla ilgilenenler cennetin yıldızlarından ötedir ve onlar cennet sakinlerinin meselelerini çözerken o gücü güneşin doğmasıyla, hava olaylarıyla, yeryüzü nimetleriyle ve üzerinde yetişenleriyle ve dahi havada esen rüzgarlarla ve denizdeki fırtınalarla ilgilenirken de görmüşlerdi. Krallığının nerede olduğunu tam olarak henüz bilmiyorlardı. Ancak cennetin yıldızlarını, denizdeki rüzgarları, gökte ve yerdeki her şeyi onun yönettiğine iman etmişlerdi. Bu nedenle sadece bir tevafuku dillendirmediler. Hatırasına oruç tutup kendi akıllarından her şeyi isimlendirdiler. Onların bu inancı parçalanarak sürüklenen insanların elinde birçok yönden değişti, dilleri birbirleri arasında çoğaldı. Yeryüzünün bilgeliğiyle her şeyi idrak edebiliyorlar, ruhun anlamı kendilerine verilmemiş olsa da onu sezebiliyorlar, bazı özler uyduruyorlardı. Dünya 3 bölüme ayrılmıştı. Güneyden batıya doğru genişleyen ve Akdeniz'le sınır olan tüm bölüm Afrika'ydı. Güney ucu öyle sıcaktı ki güneşten kavruluyordu. İkinci bölüm batıdan kuzeye giderek okyanusla sınır olurdu ve Europa ya da İğne olarak anılırdı. Kuzey ucu öyle soğuktu ki hiç ot bitmez, hiç kimse yaşayamazdı. Kuzeyden başlayarak ta doğuya ve hatta güneye kadar giden yer Asya'ydı. Dünyanın bu bölgesinde adalet ve gurur vardı. Altın ve zinet gibi dünya nimetleri boldu. Burası dünyanın merkeziydi ve hatta buradaki toprak diğer yerlere kıyasla sevimli ve iyiydi. Hatta orada yaşayanlar bilgelik, beden güçlüğü,
güzellik ve her türlü bilgi gibi iyi hediyelerle lütfedilmişti. Dünyanın merkezinin yakınında konakların ve uğrakların en iyileri bulunur ki Truva olarak bilinir. Bu yerleşim diğerlerinden daha muhteşem yapılmıştır. Çünkü türlü açılardan el işçiliği becerileriyle donatılmış, orada çokça bulunan lüksü ve zenginliği de içerirmiş. 12 kralı arasında bir büyük kral olur. Her kralın sayısız egemenliği bulunur. Müstahkemde 12 şef yer alırmış. Bu şefler her bakımdan dünyaya gelmiş her adamdan daha üstün bir konumdalarmış. Aralarındaki bir kral Menon olarak anılmış ki büyük kral Priam'ın kızı Troyan'la evliymiş. Tror isimli bir çocukları olmuş ki biz bugün onu Thor olarak tanıyoruz. Bu oğlan Trakya'daki Lokirus isimli savaş düküne evlatlık verilmiş ki 10 kış sonunda oğlanı babasına silah doğrultmuş. Diğer adamların arasından geldiğinde onlardan bir farkı yokmuş. Saçları altından daha sarıymış. 12 kış geçirdiğinde tüm gücünü kuvvetini toplamış. Bir defada 10 ayı postu kaldıracak kadar olmuş ve sonra üvey babası ve karısını kılıçtan geçirmiş. Sonra da Trudheim olarak bildiğimiz Trakya krallığını ele geçirmiş. Daha ileri giderek topraklarını genişletmiş. Dünyanın her bir köşesini görmüş. Tek başına tüm ejderhaların en irisini ve berzerkleri ve devleri ve daha nice hayvanları alt etmiş. Krallığın kuzey kısmında Sif diye bildiğimiz Sibyl isimli bir kahin bulmuş ve onunla evlenmiş. Sif'in soyundan Woden olarak isimlendirilmiş bir oğul gelmiş. Bizler onu Odin olarak biliyoruz. Bilgeliği ve muvaffakiyetiyle tüm dünyaca bilinirmiş. Odin'in ikinci bir yönü daha varmış. Karısı ve tahayyülleriyle adlarının dünyanın kuzeyinde yüceltileceğini ve tüm diğer kralların üzerinde ünle takdir edileceğini öngörmüş. Böylece bulunduğu beldeden çıkmak için hazırlanmış. Erkek ve kadın, gençlerden ve yaşlılardan oluşan büyük bir kalabalık ona eşlik etmiş. Yanlarında ucuza aldıkları çokça malzeme de varmış. Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, haklarında hep olumlu sözler edilmiş ki insandan çok tanrılar gibi el üstünde tutulmuşlar. Saxland olarak bildiğimiz kuzeydeki topraklara gelene değin yolculukları sürmüş. Orada Odin uzun bir süre oturmuş ve ülkeyi enlemesine ve boylamasına kendi eline almış. Bu ülkeyi korumaları için oğullarından 3 tanesi arasında paylaştırmış. Odin kuzeye doğru yolculuğuna başlayıp Reidgotland isimli ülkeye gelince kendisini memnun eden her şeyi zilyetliğine almış. Daha sonra kuzeye gitmiş. İsveç olarak bilinen ülkeye. Oranın kralının adı Gilfi'ymiş. Kral Asya'dan Aesir olarak bilinen bu adamların geldiğini öğrenince onlarla tanışmak istemiş ve onlara Odin'in ülkesinde en az onun kadar egemen olabilmesini teklif etmiş. Bu iyi niyetin ayak izlerini takip etmiş. Yaşadıkları o adı her neyse ülkenin iyi mevsimleri ve barışı olmuş. Tüm bunlara onlar yol açmış. Oradaki toprakların efendilerine göre bu insanlar tanıdıkları başka insanlara ne adalette ne bilgelikte benziyorlardı. Oradaki arsalar ve seçilmiş topraklar Odin'e güzel görünmüş. Bugün Sigtun olarak bilinen yeri kendisine şehir olarak bellemiş. Orada şeflerin ve 12 hakimin ülkenin yasalarını uygulamalarını Truva'da olduğu gibi seçmiş, sonra da Türklerin geleneklerine uygun şekilde Truva'da olduğu gibi yasalarını da belirlemiş. Bundan sonra deniz önüne çıkana değin kuzeye gitmiş. Bu suyun tüm dünyanın karalarını dolandığını düşündüğü günümüzde Norveç olarak bilinen yere oğlunun krallığını kurmuş. Aesir topluluğu kendisine o ülkeden kadınları eş yapmış. Bazılarından oğulları da olmuş. Sonra bu çocuklar Saksland'a doğru ve kuzeydeki tüm bölgelere doğru üremiş. Ta ki kendi dilleri Asya'daki insanların dili bu ülkenin yerel dilleri olana değin.